Bununla ilgili süreçler geliştiriyoruz. İşte agile gelişimler, işte süreçlerimizi hızlandıralım, daha fazla sahaya çıkalım ama bir şeyi atlıyoruz, insan. Hata bana göre doğruya giden yolda atılan adımlar. Yapay zeka benden çok iyi biliyor her şeyi. Benden çok daha hızlı, benden çok daha iyi biliyor, çok da fazla bilgisi var ama bir tek şey yok, o da his. Durun, insanlık geride kaldı. Dijital dönüşüm, strateji, teknoloji konuştuğumuz bu günlerde aslında en önemli konu insan. Ve bizim bazen atladığımız bir konu. AGESA Altyapı ve Güvenlik Grup Müdürü Devrim Zımba bu konunun altını hem kitabında hem de sohbetlerinde oldukça fazla çiziyor. Ve bugün Speak Up'ın konuğu da kendisi. Devrim, hoş geldin. Hoş bulduk. Peki bizim insan olmamızla ilgili neden bu kadar önemsiyorsun? Dijital dönüşüm liderisin, işte teknoloji tarafın var, geçmişinden beri teknolojiyle ilgilendin. Bu konu senin neden önemli oldu senin için? Ne zaman aklına geldi? Bu konu bizim en büyük eksiğimiz gibi gelirdi bana her zaman. O da şöyle oldu. Biz şimdi sistemlere çok yatırımlar yapıyoruz. İşte milyon dolarlar, yüz binler dolarlar, hep böyle de çok yüksek meblağlar. Bununla ilgili süreçler geliştiriyoruz. İşte agile gelişimler, işte süreçlerimizi hızlandıralım, daha fazla sahaya çıkalım ama bir şeyi atlıyoruz, insan. Mesela çok yatırım yaptığımız sistemleri insanlara teslim ediyoruz. Onlar bunu bakımını yapıyorlar ya da geliştiriyorlar ya da başında duruyorlar, onlar işletiyorlar. Bunlara 100 bin dolarlar verirken diğer taraftan insanımıza çok da bedava bir şey aslında. Bakımlarına bu kadar para verdiğimiz sistemleri işleten insanlara günaydın demiyoruz. Ben mesela bunu çok duydum. Günaydın demeyen yöneticiler, öyle direkt içeriden gelip odasına giden yöneticileri çok duydum. Buna insanlar kırılıyor. Ama o insanlara teslim ettiğimiz sistemlerden o insanlar aracılığıyla bir şey aldığımızı hep atlıyoruz. Hal hatır sormuyoruz. Mesela kötü günlerinde yanlarında olmuyoruz. Başarılarını kutlamıyoruz. İyi günlerinde yanlarında olmuyoruz. Onlar sadece orada var zaten. Hep var. O yüzden sen de girişte söyledin ya, çok çok güzel bir şey o. Kızılderili atasözü aslında. Yani çok at nalıyla gidiyorlar bir yere savaşa. Lider diyor ki dur. Dur niye? Çünkü ruhlarımız geride kaldı. Bugün ruh aslında insan. Sistemler, süreçler hep birlikte bir yere koşturuyoruz. Projeler, hep birlikte müşterilere daha iyi ürünler çıkartmaya çalışıyoruz. Ama çalışanımızı, insanımızı hep geride bırakıyoruz. O yüzden bir durmamız gerekiyor. Çünkü insanımız geride kaldı. Sen şey göremedim de. Ben çok uzattım mı? Yo, ben çok güzel. Kaç dakikadayız şu an? Ay ne kadar güzel bir başlık bu ya. Şöyle bir baktım da. Sen aynı zamanda bir teknoloji liderisin ve biz teknoloji liderlerinde elbette ki herkes insanı önemsiyor ama bu kadar senin kadar öne koyanı açıkçası görmedim. Ve seninle öncesindeki sohbetlerimizde de biz işte yapay zeka, işte dijital dönüşüm, teknoloji, evet her şey çok iyi gidiyor ve büyümeye devam ediyor. Ama sen şu cümleyi ettin bana. Biz sadece çalışan değiliz, insanız. Ve şirket bir dönüşüm yaratacaksa insan dönüşmeden olmaz. Bu insanın dönüşümü, bu çalışan olmak, bu konuyla ilgili sen nasıl bir strateji gidiyorsun? Nasıl çözüyorsun bu konuyu? Çünkü gerçekten herkesin de düştüğü bir tuzak gibi görünüyor bu. Doğru. Bunu nasıl keşfettim? Esasında tam olarak da az evvel söylediğim şeyden keşfettim. Milyon dolarlık araç alıyoruz. Bunu teslim ettiğimiz insana bakmıyoruz noktasında o araçtan bir fayda sağlayamıyoruz. İşimizi ilerletemiyoruz. Neyi eksik yapıyoruz? Neyi unutuyoruz diye baktığımda aslında orada duruyor. Yani çalışan orada duruyor, insan orada duruyor. Ona insani olarak baktığında, insan gibi yaklaştığında aslında çok güzel ve çok büyük sonuçlar elde edebiliyorsun. Benim böyle anılarım var. Birkaç örnek paylaşabilir misin? Benim böyle anılarım var. Raporum yazıldı benim. O zaman proje yöneticisiydim. Operasyon takımından bir arkadaş, proje yöneticisinden bir arkadaşın yanağından makas aldı diye. Çok garip. Hakikaten biz denetleniyormuşuz. Ben hiç farkında değilim. Oturdum masaya. Operasyoncu arkadaşım orada. İşte ne haber falan. Yanağından makas aldım. Ondan sonra biz konuşmaya devam ettik. Ama çok güzel paslaşıyoruz işte. Çünkü arkadaşım beni biliyor. Ben arkadaşım biliyorum. Denetim yapan arkadaş, IT'ci bir arkadaş. O şeyi çok hoşuna gitmiş. Demiş ki ya burada çok güzel bir ilişki var. Burası yıkılmaz. Çünkü ben o arkadaşın hastanede yanına gittim. Böbrek problemi yaşadı. Onunla birlikte bekledim. Onunla birlikte geceledim. Ve o şunu keşfetti aslında. Ya Devrim de insan. Ben de insanım. Konu iş değil. Konu biziz. O yüzden benim için çok şey yaptı. Yani başka insanlar bu salondan içeriye girdiğinde senin girdiğindeki işi sahiplenişimle başka insanların içeriye girişindeki işleri sahiplenişim arasında çok fark var dedi. Aslında cevap tam da burada. Ben insanla ilişkiyi kurduğumda, onunla o iletişimi kurduğumda şunu gördüm. Aslında iş
bir teferruat olarak kenarda kalıyor ve çok da güzel gidiyor. Dolayısıyla bunun çok örnekleri var. Çok şakalaştığımız insanlar oluyor toplantılarda. Oranın çok insani bir ortam olduğunu, insanların birbirlerinin hatalarını aramadığını, hataya odaklanılmadığını, insanların birbirlerinin hatalarını kapatmaya çalıştığı ortamlar aslında çok başarılı ortamlar oluyor. Çok çok da örneğini gördüm. Çok güzel. Ay, hatalara geleceğim ama özellikle iş sonuçları kısmında nasıl etki yarattın peki? Hani böyle bir çalışma ortamı, böyle bir takım çalışması anladığım kadarıyla Evet. güven ortamı, bir aile ortamı. Çünkü genelde şirketler biz aileyiz, işte hep beraber bir ailenin parçasıyız der ama çalışanlar onu hissetmez. Anladığım kadarıyla senin takımda daha bunu hissedebiliyoruz. Evet. Peki senin iş sonuçlarına gerçekten sonuçta bir iş için oradayız. Nasıl yansıyor bu işbirliğiniz? Nasıl yansıyor biliyor musun? Şöyle, ben çalışmıyorum. Yani ben emanet ettiğim işi, ben bir müdür olarak arkadaşlarıma emanet etmediğim işlerde ben yorulduğumu görüyorum. Ama emanet ettiğimde ben çalışmadığımı görüyorum. Onlar sadece ihtiyaçları olduğunda beni buluyorlar. Ya bir yol açılacaksa ya da hep birlikte karar almamız gerekiyorsa. Onun haricinde benimle çalışan arkadaşım işini kendisi götürüyor. Ve sahip olduğu işi birisine zorla iş yaptırmakla sahip olarak iş yaptırmak arasında çok ciddi bir fark var. Sahip olduğu işi mükemmel yapıyor ve kendisinden daha çok, beklenilenden daha çok veriyor. Ben son noktada şunu diyorum, daha fazla verme, dur. Çünkü senden gidiyor. Biz aslında rolleri değişiyoruz. O noktada da sonuçlar bence çok iyi geliyor. Yani gerçekten bir aile olabilsek, iyi bir aile olabilsek sonuçlar iyi gelirdi. Tezinin altını doldurduğum çok çok da örnek gördüm. Peki ben çalışmıyorum dedin ya, şimdi kesin Evet. bu soru gelir dinleyicilerden Evet, akla. çalışmıyorum. Sen ne yapıyorsun peki? Neye odaklanıyorsun? Ben neye odaklanıyorum? Eksik kapatma. İki şeye odaklanıyorum. Bir, yol açmaya. İki, eksik kapatmaya. Sence bir liderin görevi bu mudur? Budur. Yani Atatürk böyle söylüyor. Atatürk'e bunları nasıl başardınız diyorlar. Herhalde bir İngiliz gazeteci. O da diyor ki ben hiçbir şey yapmadım. Sadece yolu açtım. Engelleri kaldırdım ve her şey yolunda gitti. Esasında o yoldan yürüyorum. Ben de yol açıyorum. Yolda bir engel görürsem onu arkadaşlar derse ki ya bunu ben kaldıramıyorum. Gel birlikte kaldıralım. Onu birlikte kaldırıyoruz. Sonra iş olması gerektiği gibi akıyor. Çok güzel. O, eminim ekibinde bundan çok memnundur. Peki Öyle az önce görünüyorlar. hatadan bahsettik. Şimdi insanın Evet. olduğu yerde hata oluyor. Doğru. Ve biz de hata yapmaktan korkuyoruz. Her ne kadar sen ekibinde hani bunu sağladın ve biz bunu aslında sağlamalıyız diyorsun ama Evet. gerçekten biz genel olarak, geniş olarak düşündüğümüz zaman insan nasıl hata yapmamaktan korkar? Ya da şirketler bu hata yaptığı zaman nasıl davranmalıdır? Bu gerçekten iş sonuçlarını nasıl etkiler? Yani hata yaptığı zaman çünkü sonuçta bir sıkıntı da yaratılıyor şirket içerisinde. Belki bir kayıp yaşanıyor ama sonrasında aslında daha fazla avantaja nasıl dönüştürülüyor bu hata yapma kültürü? Bir kere ben hatayı çok seviyorum. Hakikaten doğru kadar hatayı daha çok seviyorum. Yani hata bana göre doğruya giden yolda atılan adımlar. O hataları yapacağız ki doğruyu bulacağız. İki role çok görev düşüyor burada. Bir tanesi yönetici. Yönetici öyle bir ortam yaratması gerekiyor ki ben burada hata yaptığımda bana kızılmaz. Benimle ilgili herhangi bir şekilde korkutucu bir sonuca ulaşılmaz. Bu çalışana çok önemli bir konfor sağlıyor. Ben hata yaptığımda bana bir şey olmaz düşüncesi çalışanın önünü açıyor. Yönetici eğer bu ortamı sağlayabilirse hata okey. Mesela Post-it nasıl çıktı biliyorsun. Post-it aslında çok güçlü bir yapıştırıcı aranırken çok güçsüz bir yapıştırıcı bulunuyor. O yapıştırıcının da aslında daha sonra yıllar sonra Post-it'e dönüşmesinin hikayesi var. Bence bir hatadan muazzam bir şey de çıkabilir. Doğruya giden yolda iyi bir adım da olabilir. İkincisi kişiye bağlı. O kişi, çalışan, insan, uzman adına ne dersek o da yaptığı hatayı kabul edecek. Yani şunu söyleyecek. Aslında diyecek ki ben hata yaptım. Bu çok önemli bir tılsım bana göre. Şimdi seninle sohbet ediyoruz. Ben diyorum ki ya Sercan ben hata yaptım. Sende oluşan duygu şu oluyor. Ya Devrim bunu açıklıkla söyledi. Güven. Tamamen güven. Yardımcı olayım. Evet. Bir de yardımcı olayım. Evet. Ben hata yaptım dediğimde Sercan'ı da bunun içine dahil edip Sercan ben hata yaptım gel bunu birlikte düzeltelim dediğimde hatta dememe bile gerek kalmadan Sercan bunu düzeltiyor. Daha 2 gün önce yaşadım. Bir arkadaşım mesaj attı. Ne oldu o iş dedi. Dedim ya benden kaynaklı bir hata oldu. Boş ver herkes hata yapıyor dedi. Ve yürüdük. Yine yürüdük. Dolayısıyla bence hata tersine eğer yönetici şunu yaparsa İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in savaşı kaybetmesi ki iyi ki kaybetti diyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in savaşı kaybetmesinin temel nedeni hataya yer bırakmayan yönetim biçimi benimsemesi. Onun da sebebi şu, sahadan hep güzel raporlar geliyor. Çünkü güzel rapor gelmeyince çok sinirlenip takıma yükleniyor, ekibe yükleniyor. İyi rapor verelim diyor ama
ekip. Gerçekleri göremiyor. Saha öyle değil. Bu sefer de gerçek gözden kaçıyor. Hadi hep birlikte başarısızlığa doğru gittik. Aynı zamanda şöyle de bir durum oluyor. Hata yapmaktan o kadar çok korkuyor ki insanlar genel olarak şirketlerde. Evet. Ben ona karışmayayım ama bu projenin içine de yer almayayım. Sesimi çıkarmayayım. Bir fikrim var toplantıda ama söylemeyeyim. Yeter ki ben hata yapmayayım diye iyice kendini kapatmaya başlıyor. Doğru. Peki bu kültürde ne sonuç elde ediliyor sence? Başarısızlık. Net başarısızlık. Yani şöyle düşün. Hep birlikte bir aracı iterek bir yerden bir yere götürdüğümüz bir şirket kurduk seninle. Ve insanlar iterken ayağını yanlış koydun, elini yanlış tuttun, sürekli eleştiriyoruz. Bir süre sonra o insanlar artık itmekten, yani şekle şemale dikkat etmekten ya da itmekten vazgeçiyorlar. Yani dolayısıyla bir sonuca gidiyoruz ve insanlara sürekli yolda bağırıyoruz. Şimdi bu da o sonuca gidememeyi en önemli sonuç olarak karşımıza getiriyor. Dolayısıyla bence hata kültürü çok önemli bir kültür. Şirketlerde olması gereken bir kültür. Arsenal'in teknik direktörü Arsene Wenger, o efsane teknik direktör, yenilgilerden sonra takımı bara götürüyormuş kutlamak için. Bu da güzel bir kültür. Çok ters bir kültür. Evet. Evet, çok ters bir yaklaşım gibi geliyor ama hatalardan sonra takım bara gidiyor. Biz hata yapabiliriz. İnsanız. Günde 10 kararımızın 8'i hatalı. Çünkü biz insanız. Yani bu çok bilimsel bir gerçek. 10 karar veriyoruz, 8'i hatalı. Ne kadar rahat. Gerçekten bu cümleyi... Bunu baştan duysana. kabul edince çok rahat. Tabii. Ya zaten söylemek istediğim şey o. Günde 10 karar vereceksin, 8 hatalı. Geçmiş olsun. Ama hayırlı uğurlu da olsun bir taraftan. Çünkü çok güzel bir şey hata yapmakta. Evet. Ondan da öğreniyoruz. Ben çok seviyorum. Hatayı doğru kadar çok severim. Evet, bizim de güzel bir sözümüz var. Her işte bir hayır vardır. O Evet. yüzden onu da böyle kabul etmiş Evet, oluyoruz evet, böylelikle. kesinlikle öyle. Çok güzel. Biz burada sürekli yapay zekada konuşuyoruz. Evet. Özellikle yapay zeka serilerimiz var. Yapay zeka çok gündemde. Herkesin bir yapay zeka projesi var. Ama sen yazılarında da, söylemlerinde de bir organik zekadan bahsediyorsun. Yani bizim aslında kendi zekamızdan ve liderler için ne kadar kritik olduğundan bahsediyorsun. Biraz bundan daha detaylı şekilde bahsedebilir misin? Tabii. Yapay zeka benden çok iyi biliyor her şeyi. Eğer beni duyuyorsa şimdi itiraf edeyim. Çok güzel. Benden çok iyi biliyor Onu her da kabul şeyi. ettik. Tabii ki kabul ediyorum. Benden çok daha hızlı, benden çok daha iyi biliyor. Çok da fazla bilgisi var ama bir tek şey yok. O da his. Bu konuda da çok güzel örnekler var. Mesela Amerika'da bir savaş simülasyonunu yapay zeka ile yönetiyorlar. Komutan yapay zeka savaşı kazanması ve bir yeri elde etmesi gerekiyor. Ona bir görev verilmiş. Kendine bağlı da insanlar var. Bu insanlar yapay zekaya göre yanlış kararlar alıyorlar ve hedefe doğru gitmediklerini düşünüyor yapay zeka. Sonra silahı kendi askerine çeviriyor. Çünkü diyor ki biz oraya gitmiyoruz. Şu anda senin yaptığın hareket benim bu hedefe gitmemin önünde engel. Benim seni de öldürmem gerekiyor. Orada testi durduruyorlar. Yapay zekada his yok. Çok güzel şiirler yazıyor. Denedim, yazdırdım. Benim şiire de ilgim var. Yazdırdım ama içinde ben bir acı çekiyorsam, insan bir acı çekiyorsa o acıyı taşımıyor. Çok güzel bilgiler veriyor ama tam inisiyatif alması gereken noktada çok ruhsuz bir inisiyatif alıyor. Yani benim hissimi bilmeden. Bir karar veriyor, o karar bana bir zarar verir mi? Benim faydama mı? Onu bilmeden. Bir vicdanı yok. Dolayısıyla bizi biz yapan, insanı insan yapan, belki yapay zekanın daha fazla gelişmesiyle ben şu noktaya geleceğim. Artık sadece insanlığı konuşur hale geleceğim. Çünkü bilgiyi, eksiği o taraftan yapay zeka tamamlıyor ama bir tek şeyi yapamıyor ve asla da yapamayacak. O hissi koyamayacak. O vicdanı koyamayacak. Mesela bugün bir arkadaşınla bir hatayı konuştuğunda o hatasını sana söylediğinde doğrusunun nasıl yapılması gerektiğini söyleyecek. Ama benim içerisinde bulunduğum ruh durumunu, duygu durumunu süzemediği için bana vereceği teklif, insani taraftan beni dinlemesi ya da bana vereceği öneriler, öğütler hiçbir zaman insanın yerini tutmayacak. Peki liderler hangi seviyede işte yapay zekayı kullanmalı? Hangi seviyede bu hislere güvenmeli sence? Liderse durum değişik. Yani liderse bence %100'e yakın hisse gitmeli. His benim için önemli. Ben yapay zekayı çok kullanıyorum. Bu arada o benim rakibim de değil. Yani bir rakip olarak da görmüyorum. Onun karşısında organik zekayı ne olur gözden kaçırmayalım dediğimde yapay zekayı hiç görmeyelim demiyorum. Yok, kullanalım. Ben çok kullanıyorum. Herkes de kullansın. Ama bir noktada seninle sohbet ederken burada bir yapay zeka otursa ve sohbetimize katılsa sohbetin tadı kaçıyor. Lider dediğin bana göre his. Neden? Çünkü şunu çok atlıyoruz. İnsan hislerinden ibaret. Bence başka hiçbir şey değil. Ve sen eğer insana dokunman gereken noktada yapay zekayı kullanıyorsan
Orada hiçbir fayda sağlayamazsın. Ama insana insan gibi dokunmak istiyorsan onu da hiçbir yapay zeka yapamaz. Onu ikimiz yaparız. Biz yaparız. İnsana dokunmak, vicdani kararlar almak, onun içerisinde bulunduğu ruh durumunu çözmek. Ben aslında psikolog gibi konuşuyorum. Çok psikoloji Evet. kitabı okudum. Çok psikoloji Evet, bir kitabı IT okudum. müdürünün tam aksine çok bir psikolojiyle ilgili konuşuyorsun. Daha çok insan kaynakları müdürü olabilirdi mesela. O çok ciddi bir bilim. Oraya girmek doğru değil belki ama ben yola şöyle çıktım. Ben insanı aslında çok kötü bir şekilde yola çıktım. İnsanı bir mühendis gibi modelleyeyim. Bundan sonra da bir şey söylediğimde alacağım cevap o ne olacağını bileyim. Dolayısıyla bir mühendis gibi insan mühendisliği yapayım diye yola çıktım. Öyle bir şey yokmuş. Bunu yapmak isteyen arkadaşlar bu yolda ilerlemesinler. Gerçekten yani bunu yapmaya çalışırken boyum kadar diyebilirim. Psikoloji kitabı okudum. Arabamda psikoloji kitapları var, evimde var vesaire. Ama oradan çıkamıyorsun. Çünkü insan çok özel. Ve o çok özel tarafının hiçbir kitapta, hani ne kadar modellersen modelle, hiçbir kitapta karşılığı yok. O yüzden de tanıman gerekiyor. Her insana ayrıca bir de iyi insan olman gerekiyor. Kendinin de iyi insan olması gerekiyor. Ona da çok dikkat etmek gerekiyor. Hep insan dedin, duygular dedin, sezgiler dedin ve buna da çok uygun bir kitap yazdın. Kitabın ismi Yüreğinle Düşün. Evet. Ve ben bu özellikle resmi de çok beğendim. Hem kalp hem beyin aynı anda var. Evet. Bu kitabı niye yazdın ve aslında bu kitabı alıp okuyanlar ne elde edecek? Ya bir şey söyleyeceğim her şeyden önce. Ben normalde sana bakıyorum ama kitabı gösterdiğin an böyle hani çocuğuma bakarmış gibi onunla baktım hala. Kendisini verir istersen kucağına böyle hafiften. Büyüdü artık yola çıktı, büyüdü. Kendi ayaklarının üzerinde durabilir. Şöyle, bu kitabı yazarken esasında benim yaşadıklarımı yazdım. Çevremde gördüklerimi yazdım. İçinde insanlara, benim tek bir cümlem var bu kitapla birlikte. En az bir kişiye faydalı ol. Umarım okuyan insanlardan aldığım geri bildirim şu şekilde. Kimisi diyor ki reklamını yapmak için söylemiyorum. Zaten kız çocuklarına bağışlıyorum gelirini. Çok güzel. Ama onun için söylemiyorum. Başucu kitabım yaptı diyor. Bu benim için çok çok özel bir geri bildirim. Başucu kitabım oldu diyen var. Kitabın içinde neler var dersen de kitabın içinde insan var. Ama insanda basit de taktikler, hani şunlara dikkat et diyeceğim taktikler var. Birincisi öz insanını bulmak var. Yani kendi içinde sen kimsin? Sercan kim? Ben Sercan'ı ne diye tanıyayım? Sercan'ın cümlesi ne? Sercan dürüst bir insan mıdır? Sercan sosyal bir insan mıdır? Sercan güvenilir midir? Sercan'ın cümlesi ne? Önce bir bunu bulması lazım Sercan'ın diyorum. Örneği senin üstünden veriyorum. Kusura Teşekkür bakma ederim. devrim de diyebilirim. Ama Sercan'ın öz insanı ve o öz insanı besleyen aslında 3 tane temel başlık var. Birincisi Sercan kim? Sercan'ın cümlesi ne? Biz Sercan'a ne diyelim? Sercan çevresinde nasıl tanınmak istiyor? Ve öz doğruları ne? Dürüsttür, doğrudur. Ve ne olursa olsun doğruyu yapmaya çalışır. Dürüst olmaya çalışır. Güvenilirdir, midir? Hızlıdır, ataktır, mıdır? Nedir? Sercan kimdir? İkinci konu, Sercan'ın artık kendisini belirledikten sonra hangi hedefler peşinde koşacak? Çünkü Marcus Aurelius diyor ki insanın değerini peşinde koştuğu hedeflerin değeri belirler. Sercan neyin peşinde koşacak? Ne vermeye çalışacak? Sercan'ın ana gayesi, amacı ne? Bu ikinci cevapta bu. 3, esasında Sercan'ın da dışarıdaki bir nasıl söyleyeyim çevreyle etkileşimi var. O çevreyle birlikte ondan gelen giden Sercan'ın vermesi gerektiği ona gelen şeylerde nelere dikkat etmesi gerekiyor. Bunu biraz hani somutlaştırırsak önce diyorum ki özün ne? Amacın ne? Buna karar ver. Bu çünkü sensin, kimseyle bunu istişare etmene de gerek yok. Sen özüne karar ver. 2, buna karar verdikten sonra hangi değerler peşinde koşacaksın? Bir insan olarak sen buraya ne koyacaksın? Bu kitap benim için bir başka açıdan da çok önemli. 5000 yıl geçmiş, birileri gelmiş, bizi artık tanımıyor. Fosilimizden aşağı yukarı 500 yıl yakınsak da hangi yılda yaşadığımızı söylüyor. Ama demiş ki o zaman insanlar şunları diyormuş. Bu kitap benim için onun için önemli. Senin programın o yüzden önemli. Birileri gelecek, neler konuşuyormuş insanlar? Senin programına bakacaklar. Sen artık ölümsüz oldun. Bu da çok kıymetli bir değer. Dinle diyorum mesela. Dinlemek çok önemli. Biz çok dinlemediğimizi düşünüyorum. Yani aktif dinlemiyoruz. Sadece kendi bildiklerimizi söylüyoruz. Dinleyen bence, ben çok da konuşan bir insan olarak dinleyi kendime böyle bir yerlere slogan olarak yazıyorum. Dinlemeye çalışıyorum. Mesela şunu diyorum, kaka yok diyorum. Program için çok uygun bir şey olmayabilir. Kaka yapmak diye bir şey var. Bizzat benim yaşadığım bir şey. Karamsarlık yok, kararsızlık yok. Çünkü bir yolda yürüyorsan alacağın en kötü karar kararsızlıktan daha iyi her zaman.
Dolayısıyla bunu bir örnekle açıklıyorum. Diyorum ki ben çalışıyordum. Bir arkadaşımla birlikte böyle bir deneyimde bir gecenin bir yarısı artık ilerleyemediğimizi, aylardır ilerleyemediğimizi fark ettik. İki şeyi çok yaptığımızı fark ettik. Kararsızlık, çok kararsızız. İki, karamsarlık. Ben bunu yaparken yaklaşık 20 senelik, 22 senelik mühendistim. Yani her seviyede aslında bunlar var. Bırak bunları. Kaka yapma. Yoluna devam et. İşte o zaman bizim yükselmeye başladığımız zaman ya da bir şey çıkartmaya başladığımız zaman oldu. Buna çok benzer. İşte çocuklukta annenin sana söylediği, daha önce de sohbet ettik ya, annenin sana söylediği işte almış gelmişsin 90, annen soruyor Barış kaç aldı? Tülay kaç aldı mesela? Ya bunlar beni çok etkileyen şeylerdi. Bu kitabın içerisine koymaya, bak böyle şeyler var, farkında ol demeye çalıştım. O anlamda bir fayda Evet. yarattı. Gerçek hikayelerini eklemen çok değerli. Bir de sen dedin ya kaç bin yıl önce sonrasına da kalacak bu kitap. Tabii. Ama bundan binlerce yıl önce de Sokrat'ın akademiyasında Kendini Bil yazıyor ve sen de burada aslında ilk kendini bille başlıyorsun. Evet. Ben kimimle? Ve sonrasında umarım hani dinlediğimiz, daha empati kurduğumuz, gerçekten de fayda yarattığımız, birilerini etkilediğimiz bir hayat yaşarız. Çok etkileyiciydi Umarım. seninle sohbet. Daha fazlası için de insanların bu kitabı almasını öneriyorum. Çünkü bu kız çocuklarının da eğitimi için gidiyor. Evet. Gelirleri çok değerli ve senin gibi teknik bir adam, teknolojinin başındaki birinin insanı bu kadar önemsemesi ve insanı önemseyerekten aslında iş sonuçlarını farklılaştırması ve başarılı olması çok değerli. İyi ki varsın. Son olarak eklemek istediğin İyi bir şey ki var sen mı? de varsın. Anahtar orada. Çok güzel bağladın. Ben bu kadar güzel bağlayamazdım. Anahtar orada. Anahtar insanda. O anahtarı alıp o kapıları, o engelleri aşabilecek çok insan var bence içimizde. Yeter ki anahtarın orada olduğunu bilsin. Tek amacım bu. Anahtar insan. Ben o yüzden bana bu fırsatı verdiğin için de, bunu söyleme fırsatını, bu program için de ben de sana teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ben de bize umut verdiğin için teşekkür ediyorum. Çünkü bence bunu dinleyen insanlar da bir az da bir olsa kesin kendi içinde bir umut parçacığı buldu ve umarım da çok daha iyiye giderler. Çok teşekkürler tekrar Ben geldiğin teşekkür için. ederim. Çok sağ ol. Bugün AGESA Altyapı ve Güvenlik Grup Müdürü Devrim Zımba'yı konuk ettik. Kendisiyle insanı ve çok daha fazlasını konuştuk. İlham verici bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki söyleşimizde görüşmek üzere.